anda yerine oturacak ve sohbetimize, konuşmamıza başlayacağız. Geldim. Ha. Geldi, İpek Canbulat geldi. Dostlar merhaba tekrardan. Onur Akay'ın bir işi çıktı. Daha doğrusu İzmir'e gitmişti. Oradaki işleri uzadığı için de ben İpek'e rica ettim. Canlı yayın yapalım Estağfurullah, ne diye. demek. O da beni kırmadı. Çok teşekkür ederim İpek'ciğim. Rica ediyorum, ne demek. Evet sevgili dostlar, merak ettiğiniz konuları bize yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Dilek Şenyurt merhaba, özel abonem merhaba ve Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bizi izleyen dostlar. Sevgili Ümran Keleş'i gördüm demin, moderatörümüz. Ona da bir merhaba diyelim. Merhabalar Dostlar Ümrancığım. Caner'i göremedim ama bu arada tabii ki. Caner yok sanıyorum. Evet, öncelikle Bilal abinin bütün izleyenlerine, YouTube'da bizi takip edenlere buradan selam olsun. İnşallah güzel bir yayın olacak. Bugünkü konular biraz daha bakın. Ben normalde bugünleri yapmıyorum. Perşembe günleri Onur oluyor. Dur bakalım, Onur'un gitmesi bize bugün olmaması ne olacak acaba? Ben de merak ediyordum. Onur'u dinlemek için sabırsızlanıyordum ama kendi kendimi izliyorum şu an. evet, Onur'la konuştum. Hepinize çok selam var arkadaşlar. Canım Onurcuğum. Şarkı çalışması içinde İzmir'deki stüdyoda işleri uzadığı için katılamıyor. Ama cumartesi günü bizimle olacağını söyledi. Evet, Dilek Şenyurt sana da merhaba dedi Frankfurt'tan. Merhabalar Dilek Hanımcığım, merhabalar. Evet, Müge Anlı ile başlayalım. Sevdiğiniz televizyoncu, benim de iyi arkadaşım, yakın arkadaşım, eski dost Müge Anlı. Programında, televizyon programında 3 yıl önce evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na bir sitemde bulundu. Ev işlerinde bana yeterince yardımcı olmuyor, destek olmuyor dedi. Yoğun çalışma temposunun yanı sıra eve gittiğim zaman da bütün işlerle ben ilgileniyorum. Evdeki sorumlulukların büyük bölümünü tek başıma üstleniyorum. Bu da beni yoruyor. Eşim bu kadın çalışıyor diye düşünmüyor şeklinde çok samimi bir sitemde bulundu. Evet, aynı zamanda psikolog olan, psikoloji mezunu olan İpek Hanım'a bunu sormak istiyorum. Ne diyorsun Müge Anlı'nın bu samimi açıklamalarıyla ilgili? Çok mu sıkılmış? Ya Müge Anlı eskiden biliyorsun magazinciydi, öyle hatırlıyorum galiba. Ama yüksek Evet. yani şimdi tabii yaptığı programlarla bence gerçekten işinin duayeni ve işinin piri bir kadın. Hem çalışma hayatı hem de gerçekten iş hayatı onu yoruyor. Ben görüyorum çünkü onun işi kolay bir iş değil. Sürekli negativizm, sürekli negatif insanların, cinayetlerin olduğu bir ortamda gerçekten insanların mutlu olması ya da ne bileyim işte sosyal hayatta muvaffak olmaları söz konusu olamayabilir. Ama eşi emniyetçi, dolayısıyla o da yoğun, aslında ikisinin de ortak noktaları hep negatif enerjili insanlarla uğraşmak. Şimdi evlilik ortak bir müessesedir. Dolayısıyla kadının yapamadığı şeyleri eğer yoğunsa erkek tamamlamalı, erkeğin yapamadığı şeyleri de kadın tamamlamalı. Demek ki artık canına tak etti bu aralar. Yorgunluğunun aslında bu bir sitemkar sözleri. Yoksa eşine olan bu söylemleri onu eşinle alakalı olduğu sorunu dile getirmiyor bize. Yani artık ben yoruldum, biraz da bana yardım etsene diye bir çağrı atıyor ona. Mesaj veriyor, öyle söyleyeyim. Peki sevgili Müge Anlı Türkiye'nin en çok kazanan televizyoncusu. Müge öylesin ya Müge. Yani bu özel bir açıklama değil. Bu gözle görülen bir şey. Allah daha iyi etsin. 2008 Yemeklerimi bile ben yaparım demek, evet demek ki evde yardımcı bir kadının olmadığını gösteriyor. yani bunu niye yapmıyorsun? Neden bir yardımcı kadın yok? Ya da yardımcı kadın var da ama yine de eşine sen mi hizmet etmek istiyorsun? Mutfak Bence işlerini öyle. kimseye bırakmıyor musun? Ha? Öyle mi diyorsun sen? Bence öyle. Çünkü her ev erkeği hiçbir zaman dışarıdan çalışan bir kadının kültürüyle yahut da çalışan bir kadının eliyle yemek yemeyi istemez. Sonuç itibarıyla ne ister? Eşim yapsın bana, onun elinden yemek istiyorum der. Çünkü herkesin elinin lezzeti farklıdır. Belki eğer Müge Hanım'ın gerçekten alıştıysa elinin lezzetine, bir başkasının elinin lezzetini istemez. O yüzden de Müge Anlı da bundan dolayı yorgun
anlıyorum. Gözlerinin altından anladım Müge Anlı'nın. Bugün de izledim baktım. Gözlerinin altı biraz böyle bir çökkünlük vardı Müge'de. Evet, günün sonunda diyor Müge Anlı, yorgun şekilde eve gidiyorum. Ben de çalışan bir kadınım ama evde tüm işleri ben yapıyorum. Yemek hazırlıyorum, sofrayı kuruyorum, çayı ben demliyorum. Eşim de bu kadın çalışıyor diye düşünmüyor. Böyle bir sitemde bulunuyor. Bilal abicim bunu nerede söyledi? Kendi yayınında mı söyledi? Kendi Aa, yayınında söyledi. Bence biraz ilgi istiyor eşinden ya. Biraz daha fazla ilgi istiyor. ya bazen bilmiyorum biz televizyoncular da reyting yapmak için de böyle bir şeyler söylerdik yani. Acaba böyle bir şey mi var? Ben de bilemedim ama yine de onun yorulduğuna bugün kanaat getirdim. Gözlerinin Öyle mi? altı çökmüş mordu. Yorgun kadın, yorgun. Kolay iş değil Bilal abi. Kolay iş değil. Kolay Onun iş değil. yaptığı çok meşakkatli bir iş. Cinayetlerin çoğunu hep onun programlarında çözümlendiğini gördüm ben. Yani ben gerçekten onun çok takdir ediyorum ve ayakta alkışladım onu. Gerçekten çok beğeniyorum programlarını ve böyle de birisi gelmez zaten. Yani Müge Anlı gibi bu programı yapacak birisi olmaz. Müge Anlı çok başarılı. Yani Başarılı. kimler onu taklit etmeye çalıştı, onun yaptığı programı yapmaya çalıştı ama hiç kimse beceremedi. Yine bu işi en iyi şekilde yapan Müge Anlı diyelim ve kendisine buradan selam ve sevgilerimizi yollayalım. Mutluluklar onların olsun, eşiyle ikisinin olsun diyelim. Ve bu saçlar yeni kesildi mi yoksa daha evvel ekliyor muydun saçlara? Ha? Ya Bilal abi neleri görüyorsun Allah'ımı seversen. Ama Bu ben saçlarım benim yandı. Bu sarı saç biraz meşakkatli bir iş. Yani evet, böyle oryeller tüketiyor evet. saçları. Ben de şimdi kendi kendime bir kür yaptım. Bir uzatıyor saçı, bir uzatıyor. Kemik suyundan yaptım bunu. Bildiğin kemik suyunu Allah. haşlıyorum. Yaptım. Tarçın çok Kuaförüm sever dedi ki kemiği. keselim. Tarçın. Tarçın efendim Şebnem? Şebnem Yok diyor ki o sus diyor dinleyelim diyor. Bana çok lazım bu anlattığı diyor. Öyle mi? Kemik suyu dedi. Kemik suyundan. Evet anlat lütfen pardon. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Bilal abi. Benim saçlarım gerçekten kendi saçım buralardaydı ama ben kestirdim. Çünkü kuaförüm bana dedi ki artık kış zamanları evdesin bakımını kendin yap. Bırak şu kaynakları dedi. Bırak şu kaynakları sökeyim dedi. Söktürdüm geçen gün kaynakları. Saç yine ben de istediğim zaman taktırırım. Ama dedi saçın hava alamaz. Ben de kendi kendime bir yazar vardı. Amerikalı bir yazar. Saç bakımıyla alakalı bir kür yapmış. Bunu paylaşıyordu. Ben de onu Instagram'da gördüm. Hemen onu yazdım. Bir de translate yaptım kendi kendime. Kemik suyu, Bepanthen, ondan sonra işte birazcık hakiki zeytinyağı. Ben Şebnem Hanım'a veririm. Çünkü 5-6 da biberiye suyu. Bunları karıştırdım ve bunu bir de doğum kontrol yapı. Ne alakası var? Biz yaşının başına Ama aldık bu biz. ama Ne gerçekten alakası öyle. yok ya? Bak neler söylüyorsun? Progesteron koyuyorum içine. Girsin Lütfen baktım. Yalan değil sor Şebnem Hanım'a. Doğum saça kontrol diyor. yapı da koy. Zaten evet Saça o mı? doğum kontrol yapını. Saça. Evet. Saça mı diyorsun doğum kontrol hapını? Evet. Evet. Saça Saçına diyor. koyduğu zaman Gel. bir ayda 1 santim uzayacaksa bir ayda 3 santim uzuyor. Anladın mı? Allah Allah. Ben de sana Ama sen sakın o doğum kontrol haplarını saçına maçına sürme. Sakın sürme. Allah Allah. Sürme şeklin de değişir. Böyle daha hoşsun. Öyle mi? Şeklin değişir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ve yeni bir tarif. Yeni bir tarif. Duydunuz değil mi? Doğum kontrol Kemiğin ama hapları. suyu olacak. Bak kemiği haşlayacaksın düdüklü tencerede. Suyunu çıkaracaksın. Kolajen var onun içinde. Ondan Evet. sonra da şampuanla yıkayacaksın. Kokmasın diye. Bunun içine sirke koyacağım. Zeytinyağı koyacağım, biberiye koyacağım. Hakiki zeytinyağından da bayağı bir miktar. 1 fincan falan. Her banyodan önce bunu yapıyorum saçıma. İnan bak. Nasıl bak? Bak bak bak. Fark ettim Gördün. zaten. Evet maşallah. Yanıktı bu saç. Yanık kopuk kopuk. Ellerime bak şey yok mu kadayıf. Kadayıf gibi elime geliyordu. Telve telve. Caner hoş geldin kardeşim. Caner hoş geldin. Moderatörümüz ve Caner'cim hoş geldin. İmrancığım öpüyorum seni. özel abonem ve moderatörümüz Caner de katıldı yayına. Dilek Şenyurt burada Almanya'dan özel abonem Dilek Şenyurt. Moderatörümüz Ümran da burada ve dostlar da gelmeye devam ediyorlar yayınımıza. Lütfen beğen yapın arkadaşlar. Beğen Ama hola diyeceğim kimseyi bulamadım hola. Hola gelirler. Beğen yapmanız bizler için çok önemli ve abone olursanız
sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim Caner'cim. Bu Caner'in de bu iltifatları, bu komplimanları beni mahvediyor. Her yayında yazar. İpek ablacığım çok güzelsin, çok hoşsun, çok... Ah İpek ablan, eskiden görecektin sen İpek ablanı Caner'cim. Yine iyisin. Ve Öpüyorum. bize abone olarak izlemeniz çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. Abone olursanız Selim mutlu Hanım oluruz. yazarım size. Instagram'dan takip edin beni. Yazacağım size o takip şeyi. O kürü yazacağım saçla ilgili. Yani ayda 1 santim uzayacağına 3-4 santim uzuyor, öyle söyleyeyim size. Aa, çok güzel. Çok güzel diyor Şebnem. Şebnem, Evet. sen ama kısa kestiriyorsun, gidiyorsun kuaföre kendi arzunla. Kendi arzunla kısa kestiriyorsun. Niye Teşekkür ederim. kestiriyorsun? Uzatıyorum. Dilek Hanım sağ olun. Ha, şimdi uzatmaya başladın. Uzadı. Uzadı mı? Uzadı ama güçlü değil. Cılız. Ha, cılız diyor, güçlü değil diyor Şebnem benim. Tamam, onu güçlendirecek faktörler de var bende. Ben aklımı bunlarla Doğum oynattım. kontrol hapı var diyor. Doğum kontrol hapı. Yaparım. Yaparız İnanmazsın Bilal abicim, bak her şeyimi kendim yapıyorum. Bülent Hanım bana bir tane estetik cerrahı önerdi. Kim Bülent Hanım? Çok önemli. Bülent Hanım önerdi. Git dedi, buna dedi. Bülent Hanım Suratını ki, yapacak dedi. Bülent Hanım ki bizi dünyanın her yerinden izliyorlar. Soyadı ne? Aa, bir tane diva var koca Türkiye'de yani. Bir Bülent tane diva Ersoy var. Bülent diyorsun Ersoy herhalde. hanımefendi. Yok, insanlar Bana dedi ki dinleyebilir. dedi, git dedi ona dedi. Biz üçümüz konferans yaptık. Estetik cerrahı o, ben. Adam beni Eylül ayının ortasında bekliyordu. Tamam dedim falan. Biz sizi dedi yakından görebilir miyim dedi. Ama bu ısrar nedir? Benim etrafımdaki insanlar, ay İpek işte kilo verdin, boynun sarkmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunlara da kendim bir şeyler yaptım. Gerçekten suratım çok kötüydü. Daha berbattı, sarkmıştı, buralarımdaydı. Onlara da yaptım. Şebnem Hanım'a yazacağım. Tamam, teşekkür ederim. Kür mü yaptın buralarına? Kür mü yaptın? Yapıyorum onları. Tabii o da kemik suyundan yapıyorum. Neler hazırlıyorum kendim. Aklın hayalin durur. O kemikleri rondodan geçiriyorum. 3. rondo kırışım. Anladım. Ben buralarıma frekans yaptırıyorum şimdi. Ben de hayfu yaptırıyorum. Hayfuyu biliyor musun? Bilmiyorum Hayfu'yu. Ne Hayfu? Sonra anlatırım. Hayfu o da çok güzel. O da böyle cildin içindeki kolajenleri belli bir yaştan sonra yok oluyor ya, ciltteki kolajen. Anında o hayfuyu yaptırdığın zaman ertesi gün cildinin rengi değişiyor, parlıyor, altın rengi oluyor. Ben Hayfu. böyle değildim. Her yerim sarkıktı benim. Yine hoş yaşlıyım da aslında çok estetik meraklısı ya da estetiğe bir zaafı olan bir kadın değilim. Hani vücutsal estetikler ama yüzümle çok oynattırmayı sevmem. Ama Vakti canım, gelince bunlar- varsa eğer bir şey yaptırırım. Bunlar estetik operasyon değil ki. Bunlar güzellik için yapılan uygulamalar. Yo, bu doktor Bülent Hanım'ın bulduğu bu Berker Gürkayır aldı galiba. Evet. Gülşah'ın suratını yapan. İnanmazsın, şu an number one bir adam. Bir suratlar yapıyor. Heykeltıraş tipini Neyle değiştiriyor. yapıyor? Neyle, kesip biçip mi yapıyor? Ya, tabii canım. 11 saat sürüyor Ben ameliyat. şeyleri yokum. Öyle şeylerde yokum. Yok. Benimki Ama bir frekans. bayan olsaydın götürürdüm seni. Bak sponsorlar var. Bir bayan olsaydın götürürdüm Ben seni. bayan olsaydım beni kimler nerelere götürürdü. Bana da öyle Götürürdü. geliyor teklifler. YouTube'dan da geliyor. Bak Nescafe firması beni bulmuş, Nescafe. Öyle mi? Ne istiyorlar? İşte size dediler bir koli Nescafe gönderelim, yok Delogne'nin kahve şeyini gönderelim. Sponsorlar çok yani, buluyorlar televizyoncular, onu demek istiyorum. Ha, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, senin çok sevdiğin Güller ve Günahlar dizisi daha Evet. yeni başladı. Bu sezon başladı. 22 ülkeye satıldı. Helal olsun. Murat Yıldırım'a sen bayılıyorsun, eski arkadaşın. Cemre Benim Bayper, evet 15 sene önceden arkadaşımdı. Hatta 15 kısa menzilli bir tatil yapmıştık, Kıbrıs tatili. O zaman Burçin'le evliydi. Murat'ı beğeniyorum, dik duruşunu, Burçin Terzi çizgisini oluyor. beğeniyorum. Evet, Burçin Terzi Dik oluyor. duruşunu ve çizgisini beğeniyorum o çocuğun. Çok Evet. ciddi bir çocuk. Çok fazla Evet. gülmez. Normal hayatta da öyledir. Çok donuktur, soğuktur. Onu korkarsın yani yanına gidip arkadaş olmakla. Öyle söyleyeyim. Evet, Güller ve Günahlar seviliyor. İşte 6,5, 7, 7,5, 8 rating alıyor ve güzel bir rating. Yani Evet. çok bomba değil ama güzel rating. Hatta en son 8,57 totalde 9 civarı aldı. Ve para kazandırıyor kanala ve yapımcıya. Aile içi ilişkiler, aile içi yasak ilişkiler yok dizide. Toksik hikayeler yok. Ama merak edilecek bir şeyi var, senaryosu var, hikayesi var. En son Panama'ya satıldı. Güney Amerika'da Panama'ya satıldı. Afrika ülkelerine satıldı. Avrupa ülkelerine satıldı.
ve Güney Amerika pazarına da girdi. Daha da çok satılır deniliyor Güller ve Günahlar için. Ben ilk 2 bölümünü seyrettim. Sonra seyredemedim ama ilgiyle devam ediyor insanlar izlemeye. Şansı bol olsun. E, Bu arada sevgili Haldun Dormen'i kaybettik biliyorsunuz. Nur içinde yatsın. Bilmez miyim? Biliyorum, Dün, okudum. Üzüldüm yani. Türkiye'nin ünlü tiyatrocusu, Tiyatro, duayen, tiyatro sahibi. Öyle söyleyeyim. Hem tiyatrosu evet, vardı hem tiyatrocuydu. evet, duayen, yüzlerce, binlerce tiyatrocu, oyuncu, yönetmen yetiştirmiş bir usta 98 yaşında hayatını kaybetti. Enfeksiyon nedeniyle yaşlı olduğu için de vücuduna yerleşti. Yoğun bakımdan sonra da kurtarılamadı. Cenaze töreni pazar günü gerçekleşecek. Vasiyeti üzerine Daha toprağa verilmedi. O zaman yok. Allah taksiratlarını affetsin. Amin. Vasiyeti üzerine Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni var. Pazar sabah 10.30'da. Öğlen de Teşvikiye Camii'nden cenaze namazı kırılacak. Sonra da Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verilecek. Bir zamanlar evli olduğu Betül Mardin 99 yaşında hayatta. Ne yazık ki Betül Hanım, Betül abla herhalde yatakta, ayakta dolaşamıyor. Son zamanlarda, son birkaç senedir kendisini hiçbir zaman göremiyoruz sosyal medyada da. Daha evvel röportajlar verirdi dergilerde, televizyon programlarına röportajlar verirdi. Herhalde o da bakımda, yani yaşlılıktan dolayı. Çocukları Ömer Dormen, Haldun Bey'le boşandığı eşi Betül Mardin'in çocukları Ömer babasının vefatını duyurdu. Betül Mardin'e sağlık diliyoruz. Haldun Bey'e rahmet diliyoruz. Çok eğitimliydi yalnız, onu biliyorum. Sanıyorum Galatasaray Lisesi mezunuydu, öyle biliyorum onu. Evet. Robert Kolej'de okudu, Galatasaray'da okudu, öyle biliyorum ama Kadıköy'de sahilde var mıydı onun tiyatrosu? Uzun zamandır İstanbul'da olmadığım için unuttum. Yoktu. Kadıköy'de şeyim var. Ama bir şey vardı orada, bir tiyatro, bir neydi? Dormen, yok. Modada kimin vardı? Aşkın Nur Yengi'nin kocası kimdi? Müjdat Gezen'in de var. Aşkın Nur Yengi'nin kocası kimdi? Haluk Bilginer. Haluk Bilginer'in var modada. Sahile yakın. Müjdat Gezen'in var. Kadıköy'de vardı. Kadıköy'de indiğinde. Müjdat Acaba Gezen'in var. Serezlilerin miydi o? Nisa Serezli, Nevran Serezli onların mıydı? Müjdat Gezen'in var. Kadıköy'de gitmiştim. Var orada var, evet. Olabilir. Peki bir başka konuya geçelim. Yıldız Silbe'ye helal olsun değil mi? $300.000 bağışladı. Gerçekten acaba mı diye durdum, düşündüm ama araştırdım, doğruymuş. Bu bir ne reklam, ne bir yalan, ne bir sansasyonel bir haber, asla değil. Yıldız Tilbe $300.000 Gazze'ye resmen verdi. 13 milyon Türk lirası yaklaşık bizim paramızla. 2 tane çadır. Ama Yıldız için önemli değil ki, 2 tane parası zaten. 2 tane 2 kaşe. Tabii 2 kaşe parası. 2 tane çadır kent kurulsun diye bağışladı. Tamam, yani sahneden çok iyi kazanıyor ama ve yaptığı bestelerin geliri çok fazla, telif geliri, ama istese vermez. Çoğu vermiyor yani. Böyle bağışlar yapmayan o kadar çok zengin var ki. Çok Yani ben onu diyorum ya, bu kadar starların içerisinde Yıldız Tilbe'yi gerçekten takdir ettim. Helal olsun. Çünkü hiç kimse kazandığı parayla böyle, yani herkes yatırım peşinde, ki Yıldız'ın da çocuğu var, bir kızı var, bir evladı var. Herkes yatırım peşinde ama ben inanamadım. Sonra araştırdım ve doğru. Helal olsun. Kimse vermez, paylaşacak. Aman yatırım yapacaksın da ne olacak? İpek, ölümlü dünya ya. Ne olacak ya? En Çok. fazla yaşayacağın. Nasıl mutluysan öyle yaşa. Her zaman öyle söylüyorum. Yani yatır nereye kadar? Yani en fazla yaşayacağımız şurada 80 sene, Allah sağlık verirse. 90 diyor. Şebnem diyor ki olur ama mu? 98'de ölçüyor Dormen. Belki diyorum Allah bize de nasip etsin ama eğer elden ayaktan düşürüp de bizi birilerine muhtaç edecekse hiç bizi o hale düşürmez.
Bak Şebnem de amin haklı diyor. Sonra mesela bak hemen aklıma geldi. Şimdi bu kadın Müslüman değil, Hristiyan, Taylor Swift. Ünlü Amerikalı pop star. Biliyorum. Yani çuval çuval para kazanıyor. Milyon dolarlar, yüz milyonlarca dolar kazanıyor. Ne yaptı? Dünya turnesinden kazandığı paranın önemli bir kısmını dağıttı. Kime dağıttı? Sizler sayesinde ben bu paraları kazandım dediği yanında çalışan Ekibine dağıttı. Bütün çalgıcılar, ekibi, yanında çalışanlar, yanında bulunduranlara verdi. Hatta bu bilmem. konuyu sizinle tartıştık ve konuşmuştuk. Senin Evet, de tanıdığın var mı demiştin İpek böyle birileri. Ben de demiştim ki evet ben şahit oldum. Bülent Hanım'ı Kıbrıs'a geldiğinde mutlaka programını yapar. Program sonrası bütün ekibine İramsa hediyeleri ayrı, zarfların içinde harçlıkları ayrı verilir. evet Bülent Hanım öyledir. Bülent Hanım hakikaten ekibine çok iyi bakar. Taylor Swift herkese 100.000 dolarlık çekler zarf Aman içinde, beyaz zarf Allah'ım. içinde. Bir de bir mektup yazmış. Herkese birer mektup, birer çek, beyaz zarf içinde yanında çalışan 2500 kişiye, tır şoförlerinden çay getirip götürenlere kadar, kulise servis yapanlara, yerleri silen paspas yapanlara kadar herkese 100.000 dolar. Hiç insan ayırt etmeden aynı miktarda para. Sizler sayesinde dünya turnesine beraber çıkmışlar ekibiyle. Sizler sayesinde bu parayı kazandım diye 2,5 senelik dünya turnesi dönüşünde bu parayı, yani şimdi onun için helal olsun kadına. Yani şunu söylemek istiyorum. Yıldız'ın da yani Hristiyan ondan aşağı kalır pek bir tarafı kalmadı. Yardımseverlikse konumuz, eğer insanlık, paylaşmaksa konumuz. insanlık konumuz insanlık, insan olmak. Din, dil, ırk ayrı olabilir, farklı olabilir ama Allah herkesin kalbine o iyiliği versin Bilal Bey, inşallah. Amin. 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 kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok diyor Şebnem. Paraları Evet. Doğru söylüyor. bu dünyada Doğru. bırakıyorsun her şeyi. Bu dünyada bırakıyorsun her şeyi diyor. Ama işte veremiyorsun. Elin gitmiyor, dağıtamıyorsun. Ya eski bir çorabını bile veremiyorsun ya. Eski bir tişörtünü bile veremiyorsun ya. Vallahi Bilal abicim ben Hepimiz söyleyeyim insanız. size belki kaçıncı defa Bilal abi kaç kere ev dayadım döşedim. Hep Evet. eski dediğim 2 senelik yeni. Bakın bana göre eski, insanlara göre yeni. Bütün eşyalarımı olmayan arkadaşlarımla paylaştım. Ben de Evet. paylaşımı çok severim. Ben de vereyim. Benim mesela gel en pahalı şeyimi beğen. İpek çok beğendim de gözlüğü o gün aldıysam atıyorum 200.000 TL'ye. Aa ne demek lafı bile olmaz. Al senin olsun der hediye ederim. Ama Gördün mü? sonra neyi anladım biliyor musun? Bak neyi Evet. anladım sonra. Evet. Neyi Evet. anladım? Burada da 50 küsur yaşında dersimi aldım. Ya dedim ben bu kadar insana bu kadar fedakarlık yapıyorum, veriyorum, ediyorum. Bir gün acaba denesem, bunlara desem ki yokluk içindeyim, bana yardımcı olur musunuz desem. Bunları tek tek arayacağım dedim. Liste çıkarttım böyle kağıda. Tek tek aradım. Vakti zamanında destek olduklarıma, yardım ettiklerime. Ama bunlar blöf, yalan. Allah düşürmesin. Aradım tek tek. Bunların içinde tek bir tanesi çıktı. Delikanlı ve mert. Geri kalanının hepsi bahaneler, yalanlar, uydurmasyonlar. Sonra neyi anladım biliyor musun? Ya dedim değmezmiş ya. Gerçekten değmezmiş. İnsanlar için kendini heba etmeye değmez. Bu sefer kendini değersiz hissetmeye başlıyorsun. Yanlış bu. Çok fazla vermek de iyi değil. Paylaşmak da iyi değil. Her şeyin bir hududu olmalı. O yüzden buna da karşıyım. Ama tabii ki ihtiyacı olanlara ya da ne bileyim işte muhtaç olanlara biz Müslümanız zaten. Dolayısıyla bunun demin de söyledin. Dinle de alakası yok. Deminki kişiyi örnek verdiğinizden bahsediyorum. Ama ben inanıyorum bu Müslüman milleti gerçekten eli açık, bonkör, paylaşmayı seven. Çünkü bizim gerçekten kutsal kitabımızda da bu yazar. Aslında bütün o kitapların ortak özellikleri de aynıdır ama fedakarlık, yardımseverlik, bunları vermek, yardım etmek, fakirlere, düşkünlere, ne bileyim yağdırmak bunlar önemli şeyler. Bunları ben sokaktaki hayvanlara da yapıyorum. Bakın mesela hava çok kötü, soğuk havalar hep söylüyorum. Ne olur diyorum kapının önüne bir tas yemek, mama artık yemeklerinizden olabilir. Yahut evinizde bir kemik suyundan içine makarna koyun. Kasaba gidin şey alın, kemik alın kapının önüne koyun. Çünkü aç hayvan çok. Her zaman yardımseverlik ve fedakarlıkların ilahi adalette geri dönüşümü çok hızlıdır. Anladınız mı? Çok doğru söylüyorsun. Sadakanın da öyle. Çok doğru Ve söylüyorsun. evet. Çok doğru söylüyorsun. Peki Güllü olayında gelişme var. Rahmetli Güllü
kızının öldürdüğü iddia ediliyor ve kızı cezaevinde. Kızının sevgilisi Kervan, kızının nişanlısı Kervan Eminoğlu elleri arkadan kelepçelendi ve gözaltına alındı. Cinayete azmettirme gerekçesiyle, ancak öğleden sonra da serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermesi karşılığında cep telefonuna da el konuldu. İncelenecek cep telefonu ve kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere bağırdı. Neyi çekiyorsunuz? Yeter, çekmeyin, çekmeyin dedim diye. Yalova Adliyesi'nden, senin evin oralarda, Yalova Adliyesi'nden çıkarken gazetecilere bağırdı. Güllü öldükten 20 dakika sonra Tuğyan'a, Güllü'nün kızı Tuğyan'a 2 mesaj yollamışsın dedi savcı bu kişiye, Kervan'a. Neydi o mesajlar? Sonra da sildin o mesajları, silmişsin dedi. Neydi o mesajlar? Ama onlar Söyle çıkıyor dedi. sitede. Evet, o da dedi ki hatırlamıyorum dedi. Ne mesaj yazdığımı hatırlamıyorum dedi. Karşılıklı silmişler. Tuğyan da silmiş, bu da silmiş. Mesaj ortada bariz belli zaten. Mesaj şuydu. Çünkü Tuğyan bir resim atıyor Kervan'a. Resimde camın kenarından olan bir resim. Evet. Yani demek istiyor ki ben diyor burada diyor bu programı uyguladım demek istiyor yani. Burada bir şeyler yaptım. Onun mesajını gönderiyor. Kervan da onu sildi muhtemelen. Birileri akıl verdi ama şimdi artık o kadar enteresan ki bu siber suçlar ve bu balistikler bilmem neler işte bilişim suçlar inceleme yaptığında WhatsApp'tan siz silseniz de bunu öyle bir teknoloji var ki bütün mesajları ta 10 sene öncenin mesajlarını bile geri getiriyorlar. Bu arada hemen şurada sözünü bir böleyim. Değerli izleyenler, değerli takipçiler, İpek Canbulak dedi ki yayından önce bana, Bilal abi ben bu Abid dizisinin reytinglerine inanmıyorum. Bu kadar reyting alamaz, almamıştır, alamaz, inanmıyorum. Ben dedim hadi canım oradan öyle şey olur mu ya? Bunlara ölçülüyor bu reytingler. Hayır dedi, almamıştır dedi. Şimdi birazdan bu konuyu konuşacağız. Afra'nın oyunculuğu tamam ama dedi ben bu reytinglere nasıl inanmazsın dedim. Şimdi birazdan o konuya geçeceğiz. Peki lütfen devam et. Peki bu Şimdi Kervan... Güllü olayında Kervan bir defa sen koskoca bir iş adamısın. Bence. İş adamısın sen. Tabii ki yani sonuç itibarıyla Kervan'a bir şeylerin ispatı için bu kız bunu yaptı. Çünkü Kervan'la onun yazışmaları var. Dolayısıyla bu yazışmalar içerisinde diyor ki kız ben mutluluğu bulamıyorum. Annem var arada. Kervan da diyor ki ona evet diyor her şeye karışıyor. Kervan bir oyun içerisindeydi. Oyun onun cezasını da gördü. Zannetmeyin ki şimdi dışarıda aslında bence daha tek tek daha alınacak kişiler var. Onu da biliyorum. Tek tek alınacak kişiler de var. Var yani. Öyle var. Mi? Var. Öyle mi? Var tabii canım var. Azmettirici eğer Kervan'sa o zaman bir takım insanlar var yine böyle suçlanıyorlar. Onları da tek tek çağıracaklar. Mesela o yanındaki bir Bircan denen bir kız var. Evet. O Bircan zaten bu olayı patlattı. Dolayısıyla o Bircan da buralarda bu Çınarcık mıntıkasında evlere temizliğe giden bir kızcağızmış. Ben ne tanırım ne ederim bilmem ama duyumlarım var. Çünkü esnaf böyle buradaki esnaf biraz halkla iç içe. Herkes birbirini küçük yer olduğu için tanıyor. Yani Kıbrıs gibi öyle düşünün. Dolayısıyla o Bircan'ın da ifadeleri alınıldığında Bircan da Kervan'la alakalı çok hoş şeyler anlatmadı. Hatta Esra Ezmeci'nin programında Kervan programa katılmak istemedi. Gelmiyorum dedi. Bir tepki vardı ve Ferdi Aydın şu an Kervan'la neden böyle? Çok samimileriz. Ferdi'nin çok büyük katkısı var bu cinayete. Ferdi'nin çok büyük böyle çabası var, gayreti var. Ama çözülmesinde. Ama şöyle söyleyeyim. Ben artık eskiden iddia diyordum. Artık asla iddia demiyorum biliyor musun? Neden büyük bir güç aldım savcıdan dolayı. Duygu Hanım'dan dolayı güç aldım. Diyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasa, böyle bir şey olmasa Duygu Hanım koskoca savcı bunları neden içeriye hapishaneye alsın? Neden cezaevine alsın? Niçin? Diyorlar ki daha hüküm giymedi mahkeme daha belli değil. Bekleyelim görelim olayın sonunu. Bu kadın kendisi düşmedi. Bilirkişi raporu var. Kim itti bu kadını? Kim itti bu kadını? Dün Galatasaray Kim itti bu kadını? Ezan okunuyor. Kim itti? Söyleyin de uzatmayın. Halkı da artık kandırmayın bizi de. Söyleyin bir an önce. Siz de kurtulun biz de kurtulalım.
Güllü'yü kim etti? Dün Galatasaray Aston Villa'dan istediği bir puanı aldı. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var. Aston Villa ile dün Galatasaray Atletico Madrid'den istediği puanı aldı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Aston Villa ile maçı var bugün ve tabii ki Fenerbahçeliyiz hepimiz bugün. Türkiye'nin puanının yükselmesi lazım. Fenerbahçe'nin galip gelmesi için hepimiz İnşallah. duacıyız. İnşallah. İnşallah. Peki sen şunu mu söylüyorsun? Yani sonuç olarak yani bu Güllü cinayetinde, Güllü olayı bir cinayet. Kızı Tuğyan öldürdü. Ben savcının söylediklerine, iddiasına katılıyorum. Ve Ben savcı hanım bence ne dediyse onun arkasındayım. Sonuna kadar kendisini de arkasındayım destekliyorum. Çok ve başarılı bir kadın. bence diyorsun sevgilisi Kervan, nişanlısı her İspat neyse etti. Ona ispat etti. Kervan da bu cinayette pek çok şey biliyor, azmettirici oldu Saklıyor. diyorsun. Öyle mi? Saklıyor. Saklıyor Saklıyor. diyorsun. Saklıyor. Saklıyor. Ama savcının elinde Kervan'ın aleyhinde yeterli delil yok ki bugün tutuklanamadı mesela. Tutuklayamadı onu. Arkadan kelepçeli falan gitti adliyeye, polis nezaretinde Bu ama da aslında bu da aslında iyi bir şey değil. Yani böyle ters kelepçe de iyi bir şey değil. hiç iyi bir şey Ters değil niye normal gitmedi? ama oradan cezaevine gitmesini bekliyorduk hepimiz. Tutuklanmasını bekliyorduk. Tamam, belli olmaz Bilal abicim. Biz Tuğyan 3 ay dışarıdaydı. Sonuç itibariyle Tuğyan cinayeti itiraf etmediği halde Sultan onu patlattı. Savcı yine aldı Tuğyan'ı cezaevine attı. Bunların zamanı olmaz. Ne cinayetler var 15 sene sonra çözülen, 10 sene sonra çözülen, 8 sene sonra itiraf edilen ne cinayetler var. Yani bunu biri yaptı. Bu kadını biri itti. Bu kadın bunca zaman Çınarcık'taki o evde aşağı düşmedi de. Evet. Şimdi kaydı dediler. Yok bebek yağı düştü dediler. Yok efendim dengesini kaybetti dediler. Roman havası neydi o şarkının adı? Malkata. Malkata Evet, çalarken evet, Malkata, dediler. evet. Yalan üzerine yalan. Zaten şaibeli durumlar bu yalanlardan ortaya çıktı. Ondan sonra savcı düğmeye bastı. Sonra itiraf etmedi daha. Ben mahkemeyi bekliyorum. Sanıyorum Şubat sonu Mart başı gibi. En geç mahkeme olacak. Mahkemede de ben bekliyorum. Ama bu meyanda sadece o değil. Bence bu Bircan'ı yahut de geri kalan kişileri tek tek çağıracak mahkeme. Yani bunları da aynen bugün Kervan'ın başına gelen olay gibi gelecek. Öyle söyleyeyim. Bu işi bir kişi yapmadı. Planlı projeli. Çünkü bu kızın bazı insanlardan silah istediği söz konusu. Bu kızın annemi öldüreceğim yazıları var. Yani bunları savcı hanım görmüş. Ondan sonra zaten Tuğyan'ı cezaevine koydu. Tuğyan boş yere girmedi içeriye. Bütün yazıları, resimler. Sonra sen annen öldü. O camın resmini çekip niye kervana atıyorsun? Neyi ifade ediyorsun? Yahut neyi ispat ediyorsun ona? Yani bak senin için işte bu pozisyonda burada bunu yaptım demeyi mi? Acaba. Çok güzel. Savcı da aynı böyle düşünüyor. Senin düşündüğün gibi Evet. düşünüyor. Zaten Kervan sonra çok varlıklı. Bakın Çınarcık'ta kervan inanılmaz malı mülkü olan, buralarda malı mülkü olsa neye yarar önemli değil de yani kervanın maddi durumu çok yüksek. Bakın bunun daha önce de ya neyse ismini vermeyeyim o kişinin de önemli bir kişinin ortağı olduğu ve ortak beraber işler yaptığını söylüyorlar. Çok zengin bir dünya yani tanıdığımız birisinin ortağı olduğunu söylüyorlar. Kervan paraya pula ihtiyacı yok. Ama tabii ki sarrafçı dükkanları varmış. Bir sürü parayla alakalı işler yapıyor. Büyük bir para dönüyor elinde. Tuğyan da anneden o kadıncağız zaten ancak o evin karnını doyurur, faturaları öder ya da ne bileyim işte kostümlerini alabilecek güçlü olan bir kadındı. Gül'ünün de maddi durumu öyle anlatıldığı gibi güçlü bir kadın değil. Yani çok zengin, çok varlıklı biri değil. Anlattılar ya bize yok Tuzla'da villası var, o var, bu var. Hesabında çıkan parayı biz gördük 850 TL para. Kadın zaten Ferdi Aydın'dan da destek alıyormuş maddi yönden. Ya böyle bir kadın da çocukları için bunca zaman çaba sarf etmiş. Ama tekrar diyorum olayın seyri değişiyor. Günden güne değişiyor. Her gün bir şey çıkıyor ortaya. TikTok'taki yayınları ben her gece dinliyorum. Bazı yayıncılar var bu olayı cinayetin ertesi günü itibarıyla hala daha devam ettiren ve yayan ve hala daha konuşan. Biz bekliyoruz Şubat'ın sonunu. Bakalım ne olacak? evet, sektörün tanınmış isimlerinden mücevher kralı olarak anılan Naim Gençoğlu
Mücevher Kralı Naim Gençoğlu 66 yaşında damat oldu. 30 yıllık evliliğini bitirip 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Burcu İlk ile ikinci kez dünya evine girdi. Çocukları babalarıyla ilişkilerini kopardı. Ailede büyük şok yaşanıyor. Ya hayat onun değil mi ya? Ne diyorsun? Hayat onun değil mi ya? İstediği gibi Kimse yapamaz mı? ilgilendirmez ki. Bir daha Evet. mı gelecek dünyaya adam ya? Ne diyorsun? Ha? Aynen öyle. Gelmeyecek. Naim Kimse kimsenin Gençoğlu. hayatına ayrılsa dahi, boşansa dahi, yollarını ayırsa dahi, dostlukları da bitmiş olsa dahi kimse kimsenin hayatına müdahale edemez. Anladınız mı? Evet, bu Nilgün Kamer yazmış. yeni İpek bir Hanım'ın yeni bir haber bu. İlginç olduğu için okudum. Peki kim yazmış dedin? Bir daha oku, sen kimin yazdığı mesajı oku. Nilgün Kamer 7059 İpek Hanım'ın TV'de program yapıyordu. Kendisiyle görüştüm kaç sene sonra tekrar gördüm. Selamlar. Nilgün Hanımcığım, ben de burada Bilal abinin vesilesiyle uzun yıllardır belki 20 senedir göremediğim, görüşemediğim insanlarla Bilal abinin vasıtası ve aracılığıyla sizle karşılaşıyorum. Estağfurullah Yoksa canım. normalde televizyon olsa zaten buna gerek de kalmazdı ama iyi ki var Bilal abi ki sizle Estağfurullah. beni buluşturuyor. Bakın. Estağfurullah. Gördünüz, yine sevaba girdim bak. Ya, Uzun zamandır onu görmeyen insanlar görüyor. estağfurullah. Neydi hanımefendinin adı? Nilgün Hanım. Nilgün Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz. İpek Hanım'ı mutlu ettiniz. Beni de mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz ilginize. Peki, özel üyelerimizden söz etmek istiyorum. Mabel Matiz S5F nickli arkadaşımız, özel üyemiz. Kendisine merhaba diyoruz. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Caner Tuzcu, hem moderatörüm hem özel üyem. Caner'cim, iyi ki varsın. Çalışmalarından dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ederim. Dilek Şenyurt, burada Dilek, Almanya Frankfurt'tan yayınımızda şu anda. Çok teşekkür ederim Dilek. Nelly de Manzano gelmedi bugün yayına. Arjantin'den Nelly de Manzano. Bir de hola de ona. Hola hola değil mi yine? Seyreder. Sonra Hola hola. Hola diyorum. Hola. Ben de öğrendim artık. Evet, Nelly de Manzano Arjantin'den. O açtığı zaman görür, izler. Delfina Dimasio Şili'den. Delfino'yla daha sonra, yayından sonra YouTube videosunun altına yazdığı yorumlardan haberleşiyoruz. Delfino Dimasio'yla. Ona da bir merhaba diyelim ve dostlar, özel üye olmak isterseniz sizler de benim açıklama kısmında, ana sayfada açıklama kısmında bu konuda yazdıklarımı okuyup yönlendirmeleri takip Merhabalar Semra edebilirsiniz. Hanım. İpek Hanım merhaba diyor. Semra Hanım. Bizim Mert Yani nerede bugün diyor. benim günüm değil normalde. Cuma günleri yayın yapıyorum ben. Ama bugün Onur'un işi vardı İzmir'de. O yüzden dolayı ben de Bilal abiyi kırmadım. Onur'un yerine geldim. Belki de Onur bekliyordunuz ama bir anda ben çıktım karşınıza. O yüzden dolayı buradan hepinize selam, sevgiler gönderiyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Canım. Çınarcık'ta kar var mı yerde? Hayır öyle bir şey yok var falan. Bugün hava çok güzeldi. Bugün hava çok güzeldi ama sanıyorum ben haftaya bir tatile gideceğim. Bir kayak tatiline Uludağ'a. Orada da karların içinden yaparız yayını, üzülme. Kayak yaparken ben sana yayın yapacağım orada. Çok güzel. Peki şeyle mi, Bülent Hanım olacak mı tatilde seninle? Hayır, Bülent Hanım'la birlikte hayır yok. Biz bir Kıbrıs programımız var. Çünkü bir ödül alacak o. Bakan Bey'den alacak. Devlet ödülü. Ne deniyor ona, ne deniyor bilmiyorum. Bülent Sanatçılık Ersoy ödülü. Kıbrıs'ta ödül alacak. Kıbrıslı bir bakan mı yoksa Türkiye'den bir... Hayır canım, Türkiye'den değil, Kıbrıslı. Burası Kıbrıs başka bir ülke sayılır. Yani Türkiye'ye de bağlı da olsa başka bir yer sayılır. Oradan bir arkadaşım var benim. O ilgileniyor bu konularla. O da ajans sahibi. Belki tanırsın. Hayriye Vurdu. Duymuşsundur belki. Biz de gidelim, biz de ödül alalım diyor. Dur şey, Gazetecilerden şeyi tanır mısın Kıbrıs'tan? Orhan İsmailoğulları. onlar beni tanır da ben tanımıyorum vallahi. Kusura bakmasın. Ay bu mütevaziliğin öldürüyor beni. Yo, yani mutlaka bir yerlerde karşılaşmışızdır da isim olarak aklımda tutamıyorum. Ben aynı zamanda Teşekkür ederim Semra Hanımcığım. Sağ olun. Aynı zamanda Yani- Kıbrıs vatandaşıyım ben ama çok fazla gidemiyorum o ülkemize. Yani çok fazla gidemiyorum. Şebnem istiyor gitmek. İnşallah gideriz Şebnem. Havalar biraz ısınsın.
hikayene yanıt verdi. Ha, bu hikaye. Yani bence gömleklerine uygun bir yer git. Bahama adalarına falan, Maldivlere falan git. Gömleğine uygun olsun. Kıbrıs onu taşımaz yani, ağır gelirsin. Yok, çok gittim. O dediğin yerlere çok gittim. Kıbrıs yine bir başka ya. Kıbrıs yine çok başka. Vallahi Peki. kusura bakma. Benim ülkem, vatanım, toprağım gibi yok. Bunu anladım. Ben 10 yıl Kıbrıs'ta yaşadım. Bunu ben söylüyorum. Türkiye gibisi hiçbir yerde yok. Londra'ya gittim okumaya, toprakları indim, uçaktan öptüm. Amerika'ya gittim, 15-20 günde sıkıldım, yine geri geldim, öptüm. Kıbrıs'ta yaşadım, hayır. Hiçbir yer Türkiye gibi değil. Buna Mutlaka. nimet vermiş Allah bize, nimet. Mutlaka. Ama bunu da Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz biz. Mutlaka. Benim Dubai'den geldiğimde söylediklerimi söylüyorsun. Dubai seyahatine gitmiştim bundan 10 sene kadar önce. Geldiğimde Evet. Atatürk Havalimanı vardı o zaman. Atatürk Havalimanı daha son zamanlarıydı. Atatürk Havalimanı'nda yeri öpmüştüm. Yeri öpmüştüm Atatürk Havalimanı'nda. Yani ben bilmiyorum, bu kadar mı seviyormuşum vatanımı? Çölün ortasına bir şehir kurmuşlar. Onunla övünüyorlar. Asfalttan iniyorsun, yolun kenarında asfalttan iniyorsun, çöl toprağı, çöle basıyorsun. Onunla övünüyorlar. Bizim ülkemizin her yeri cennet. Mustafa Kemal Atatürk. Özel bir ülke işte. O yüzden de düşmanımız çok bol. Bak, güzel olan her şeyin düşmanı çok bol olur. Anladın mı? Zengin olan her şeyin, herkesin düşmanı bol olur. Çünkü zenginlikler ülkesi Türkiye. Yok ki vatanımda benim. Çok doğru söylüyorsun. Mert Ramazan Demir, en son bu fotoğrafını gördüm arkadaşlar. Beyazıt İstanbul dergisine, dijital dergiye yaptığı çalışmadaki o fotoğrafı gördüm. Efendim, yıkılıyor diyor Şebnem. Aman Allah'ım, aman ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel fiziği var, ne kadar güzel yüzü var. Ne güzel giydirmişler onu. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği yazdım, story'de paylaştım. Dünyanın bile en iyisi. Dünyanın bile Mert için mi yakışıklı söylüyorsun? Mert için mi söylüyorsun? Mert Ramazan Demir için söylüyorum. Biraz sonra konuşacağız bu konuyu. Biraz sonra konuşacağız. Abi dizisiyle ilgili senin çok ilginç saptamaların var. Sevgili Arzu Altıntaş, televizyoncu arkadaşım, demişti ki Abi dizisi iyi reyting yapar. Sen de demiştin ki 13 rakamı uğursuzdur. Yanlış zamanda başlıyor. Ben Salı günü de zannediyorum. uğursuzdur, sallanır demiş. Demişler ama şimdi reytinglere bakıyorum. Ertesi günü geldiniz, dediniz ki yok efendim reytingler çok yüksek vesaire filan. Ben bu reytinglere inanmıyorum. Bir televizyoncu olarak bu reytinglere inanmıyorum. Nasıl inanmazsın canım? Dur tartışsın, ben de sana inanmıyorum. Tarçın kızdı, sana bağırıyorum zannetti. Tarçın git, evet bağırıyorsun. Ya nasıl öyle inanmazsın? sandım. Nasıl inanmazsın? Koskoca bir kurum, denekler filan, yani ailelere veriyorlar. Beeper aletleri var bunların, bilimsel olarak ölçülüyor. Nasıl inanmazsın ya? Hayır Bilal abiciğim, bir defa Abi dizisi, ben kendi naçizane fikrimi baştan da söyledim. Bir astrolog olarak ben baktığım zaman zaten o günün olumlu olmadığını, o günün uğursuz bir tarih olduğunu ve aynı zamanda salı gününün sallandığını, ne olursa olsun yanlış bir tarih, yanlış dedim. Sallanıyor. Ama gerçeği söyledim. Tutmaz bu dizi. İddialaşma benimle, tutmayacak. Ya bu kadar da bakıyorum ya. Salı günü sallanıyorsa başladı ve reyting çok iyi geldi. Demek ki reyting, ona bakarsan ben de televizyoncuyum. 27 sene televizyonda program yaptım. Benim de televizyonun sahibi bana derdi ki İpek bu akşam reytingleri patlatıyoruz. Nasıl yani derdim. Ertesi günü bana bir reyting raporuyla gelirdi. Ya Hakan abi nasıl yaptın bunu, Allah'ını seversen. Boş ver, üzümü niye bağını sorma derdi. Reytinglerde de ben reytinglere inanmıyorum. Asla inanmıyorum. Hile olduğuna inanıyorum. Çünkü ben bütün çevreme sordum o diziyi. Ben katılmıyorum ya. Bilal abicim, Abi dizisini bütün çevreme sordum. Bir kişi de pozitif bir enerji almadı o diziden. Tutulmuyor ki, izlenmiyor bir defa. Neyi anlatıyor? Seyrettim. 10 dakika sonra kapattım ben. O da seni kırmayayım diye girdim. İnan. Afra'nın oyunculuğunu beğenmedin mi? Afra'nın oyunculuğunu. Afra'yı çok beğeniyorum. Hayır. Afra'nın oyunculuğunu beğeniyorum ama kurgu yanlış, yaşlar orantılı değil, ne bileyim aralarında bir bağ kurdum. Mert'teki gibi bir enerji yakalayamadım. Tutmaz bu dizi. Var mı benimle aynı fikirde olan? Lütfen yazsın chat'e. Ümran orada mısın? Senin şiddet uygulanması mı çok aşırı, o mu rahatsız etti? Beni o rahatsız etti. Zaten bu dönem ben yok şiddete karşı bir insanım. Şiddet uygulanması beni irite etti bir.
Bir defa yaşlar tutmuyor 2. Yani böyle bir ya şimdi ben yönetmeye de bir şey atmak istemiyorum. Tukaka demek istemiyorum ama ben beğenmedim. Bu benim kendi fikrim. Etrafıma da sordum da etrafımdaki insanlar da aynı şeyi söylediler. Bu dizi tutmaz. Tutmaz. Allah. Reytinglere Ya, de inanmıyorum. Yalan. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. senin bu Her dediğine reyting katılıyorum. doğru diye bir kaide yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Benim katılmam mümkün değil İpek bu söylediğine ya. Yani bir seyrediliyor, dizi beğenildi ya. Ne dersen de yani. Yahu Bir bir kere- Yalı Çapkını gibi olabilir mi yahu? Bir Olamaz. diğer diziler gibi olabilir mi yahu? Aşk-ı Olamaz. Memnu gibi olabilir mi yahu? Olamaz yani. Olamaz. Yalı Çapkını'yla bu olamaz canım. O başka bir şey. Orada Mert Bak Ramazan aynı fikirdeyim. İpek Hanım göze hitap edecek önce diyor. Afra burada harcandı. Yazık, Afra'nın diyor. yerinde olsam ben Hayır. böyle bir dizide Kenan İmirzalıoğlu'yla oynamazdım. Bak yanlış. Zaten günü de yanlıştı. Başlangıcı da yanlış. O reytinglere ben tekrar söylüyorum inanmıyorum. Yok efendim ertesi günü bana yazmışlar. İpek Hanım tutulmaz dediniz reytingler tavan yaptı. Bütün çevreme soruyorum. Dizi manyaklarına soruyorum. Ay hiçbir zevk alamadık kapattık diyorlar. Kimse Afra izlemiyor. harcandı İnanma diyor. reytingleri. Afra Şişirmasyon. Afra Saraçoğlu Abi dizisinde harcandı diyor. Sen de istiyorsun ki Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le oynasın. Ben anladım Oyna, seni. evet onunla Ben oynasın seni istiyorum. anladım. Ben seni anladım. Ya ben bak kafamdan ne kurdum bak. Yapımcıyım, yönetmenim. Bunlar bir dizide oynuyorlar. Diziden içeriği yine aşk içerikli. Ölümüne bir aşk. Ve gerçekten o dizinin içeriğinde o dizinin olduğu gün evleniyorlar. Dizide. Bak gerçek evlilik ama. Hayatlarını diziye taşısınlar. Ben öyle istiyorum. Evlensinler istiyorum. Senin üstün açık kalmış. Çınarcık'ta geceleri hava serin galiba. Ört üstünü. Ömer Bey de yazıyor. Çok güzel dizi. Ne diyor İzlemediyseniz için. Peki Yo bu hayır benim- hayır izlemedim değil beğenmedim ben. Bu benim kendi fikrim bana hitap etmez. Ben vurdulu kırdılı şiddet içiren asla öyle dizileri sevmem. Ben de Bunlar sevmem. zaten topluma da iyi örnek de değil. Tarçın gel Ne buraya. oldu? Şiddeti içerdi. 4 gün önce çocuk öldürüldü. Bunlar kaldırılsın yayından. Kaldırılsın. Koyun şöyle güzel şeyler. Koyun güzel diziler. Bak, Bize bu aşkı dediğinin altına anlattı. imzamı atarım. Bu söylediğinin altına imzamı atarım. Çok haklısın burada. Şiddetin Tamam. bu tür He. şiddet, ağır şiddet. Yani Ne oldu? çocukları Çocuk genç- öldürüldü. Sadece o mu? Kimler Tabii, kimler öldürülüyor? Herkesin Tabii, cebinde tabii, silah. Çok haklısın. Çok haklısın. Yok Burada çok olmaz. haklısın. Ben sevmedim. Yok. Ben Burada bu çok tarz haklısın. diziler kaldırılsın. Yani yok kaldırılsın. Ben beğenmedim, sevmedim ve aynı zamanda topluma iyi bir örnek değil. Gençlere kötü bir örnek. Nedir o vurdular, kırdılar? Kötü enerji. Ben kötü enerji olan hiçbir yerde yokum Bilal abi. Peki. Ben yokum. Peki Yokum. şimdi o zaman bu konuyu biraz şey yapalım. Yani seyircilere de onların da kafası karıştı şimdi. Hiç karışmasın. Yo izleyen varsa izlesin. Ben kimseye izlemesin demiyorum. Bu benim kendi naçizane fikrim. Hayır. Ben sevmedim. Hayır, Vurdulu kırdılı. Afra Saraçoğlu Babam da bu- şeyi izlerdi benim. Bilal abi. Babam da Kurtlar Vadisi'ni izlerdi. O da öyleydi. Delirirdim. Çıldırırdım kapat diye. Adam 80 küsur yaşında. Annem bir yandan kapat diyor. Ben bir yandan. Vurdulu kırdılı bana uygun değil. Ben enerji uzmanı. Ama baban silahlı kuvvetleri şerefli bir Tamam subay. anladım. Anladım işte. Evet, Asker olduğu için izliyordu. Bana ters. Evet. Bana ters. Ona cazip geliyordu. Peki şunu soracağım sana. Şimdi Afra Saraçoğlu bu diziden zarar mı görecek demek istiyorsun? Senin Bu dizi öngörün çok kuvvetli. benim fikrime göre ne kadar kaç bölümden oluştuysa bu dizi ya erken bitecek ya da tutulmayacak. Benim gibi söyleyen insanları mat etmek için, fikirlerimizi çürütmek için reyting yüksek deyip yine şişirecekler. Aynı sosyal medyadaki bot hesaplar gibi. Anladınız mı? Ya, anladım ama ben katılmam. Ben katılmıyorum. Ben yani bu dizinin Wow, saygı duyuyorum fikrine. Saygı duyuyorum. Arzu Hanım'a da saygı. Bu benim kendi fikrim. Yaşarız, görürüz. yani fakat Afra Saraçoğlu'nun da zarar görmesini hiçbir şekilde üzülmesini de istemem tabii. Senin de istemediğini Vallahi Bilal abi biliyorum. kusura bakma da bana yanlış anlama. Bu konuda pek mütevazi olamayacağım. Beni yıllar boyu o TV100'den işte o futbol federasyonlarının başkanları, teknik direktörler maçlarla ilgili ararlardı. Bugün kim kazanıyor, kaç bitecek, ne olacak diye bütün yaptığım yorumlarda bir tane bile fire vermiş değilim. Ben hisseder anlarım.
Benim bu konuda enerji olarak hakikaten mütevazi olamam ama ben eğer bu konuyla ilgili baktıysam, bakım yaptıysam, gördüysem %1.000.000 doğrudur. Nokta atışlarım çoktur benim. Tartışmaya gerek yok. Zaman bize her şeyi gösterecek. Fenerbahçe Patricia. Patricia, hola Patricia, hola. Hola Patricia. Patricia Arjantin'den selamlar Patricia'ya. Evet, Fenerbahçe kulübüne helal olsun. Bu akşam Aston Villa ile oynayacağımız maç öncesi Şükrü Saraçoğlu stadyumundaki bütün koltukların üzerine Türk bayrağı koydular. Helal olsun. Her seyirci Türk bayrağını sallayacak arkadaşlar. Stada gelen yaklaşık 50.000 seyircinin her biri Türk bayrağı sallayacak. Helal olsun. Sen neden gitmiyorsun o tarafta oturuyorsun Fenerbahçe maçına? Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'nin maçlarını Ama ne olursa olsun olur mu öyle şey? evden Bunu şimdi izliyorum. öyle düşünmeyeceksin. Öyle de evden destek oluyorum. Milli maç öyle düşünülmez, yanlış. Evden destek oluyorum. Bir de İnşallah. soğuk havalarda stadyuma gitmeyi, Galatasaray'ın maçlarına gitmeye bile üşeniyorum. İnşallah baharda gideceğim bizim Ali Sami Yen'e. Peki şunu sormak istiyorum ben sana. Sor Şimdi bakalım. Mert Ramazan Demir'in dizisi çekimleri Şubat ayında başlayacak. Şubat'ın 8 gün kaldı. Şubat'ın başlamasına 8-9 gün Evet. kaldı. Ve ondan sonra Mert de bir yola çıkacak. Sen her ne kadar Abi dizisinin reytinglerine inanmıyorum desen de Mert Ramazan Demir'in dizisi yayınlandığı zaman Afra Saraçoğlu'nun dizisinin reytingleri mi daha iyi olur sence? Mert'in dizisinin reytingleri mi daha iyi olur? Eğer bugün ben Abik dizisiyle ilgili bu kadar olumsuz konuştuysam tarihsel olarak tabii ki de Mert olacak. Mert'in dizisi konuşulacak. Bir defa Mert'in hayranı da çok. Bak Afracıyım. Çok severim Afra'yı. Ama ben bunların ikisini ayrı dizilerde istemedim yani. Hep yan yana görmek istedim Afra ile Mert'i. Hep de böyle istedim. Ve ben tekrar söylüyorum şiddet içerdiği için. Bak altta da yazmışlar. Taşacak bu denizde de şiddet var diyor. Nedir bu ya? Sürekli Var, şiddet. var. Aynı yapımcı. Sürekli bu dizilerde bir şey. Ama Mert de bir şiddet içeren bir diziye girsin. Onun için de aynı konuşmayı yaparım. Anladın mı? Şiddete karşı. Mert Ramazan Demir için konuşamazsın. Niye konuşacaksın Mert Ramazan Demir'in? Ne kabahati var? Ama yani o da böyle vurdulu kırdulu şiddet içeren bir şey olursa onun hakkında da olumsuz yorum yaparım. Anlatabiliyor muyum? Ben şiddete karşıyım. Yapımcıyla ilgili eleştiri yap. Mert'in ne günahı var? Mert O senaryo yapımcıya ulaşacağım merak etme. Ben o yapımcıya mail de atacağım. Instagram'dan da ulaşacağım yapımcıya. Nedir bu diyeceğim, böyle diyeceğim, şiddet içeren şeyler. Zaten diyeceğim reytingleri de diyeceğim patlatmışsınız yalandan numaradan. Ondan sonra onunla da konuşacağım merak etme. Yani peki sence Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu arasında Onur Akay'a en son geçtiğimiz günlerde telefonla konuştuğumuzda, bugün konuşmamızda yeni bir şey yok Bilal abi dedi ama o en son konuşmamızda demişti ki bana Onur Akay, onları barıştırmak için araya girenler var. Hem arkadaş çevrelerinden hem aile çevresinden onları barıştırmak isteyenler var. Yani öngörü olarak soruyorum sana. Somut bir olay bilmeyebilirsin. Ne hissediyorsun onların tekrar bir araya gelme ihtimali konusunda? Bunu sormak istiyorum. Şu anda değil. Şu an gökyüzü karışık. Bir astrolog olarak söylüyorum. 23-26'sı çok karışık. Dolayısıyla bir takım gökyüzünde bir takım hareketlilikler olacak. Enerji eksiklikleri var. Şu anda barışsalar bile yine birbirlerine trip yaparlar. Yine birbirlerini kırarlar. Olmaz. Ama bu tarih en sağlıklı tarih. Öncelikle şu Ocak ayını bitirip Şubat'ın 4'ü itibarıyla o zaman girsinler bu devreye. Şu anda ne yapsalar ne etseler de birbirlerine gurur yapacaklar. Bu sefer daha kötü olacak. O yüzden dolayı barışacaklar tabii ki. Afra ile Mert barışacak ama şimdi değil. Şu anda evet doğru ayrıldılar. Bana soruyorsunuz doğru ayrıldılar. Bunun zaten en önemli habercisi Onur Akay'dır. Onur bütün bilgileri bize doğruyu verdi. Doğruyu söyledi ama bunların barışmaları demek, ayrılmaları demek
bir ömür boyu ayrı kalacaklar anlamına gelmez. Her ilişkide bunlar yaşanılabilir. Her ilişkide olabilir. Onlar birbirine sıkı sıkı bağlılar. Onların uzun zamandan beri ilişkileri var. Çok büyük bir aşk var aralarında. Aileler de buna şahit ve biliyorlar. Ailelerden aile büyükleri birbirlerini sosyal medyadan takip ediyor. Hiç bana bunları sormanıza gerek yok. Girin bakın sosyal medyaya. Onun babası, onun annesi onu takip ediyor mu, onu takip ediyor mu? Oradan anlarsınız zaten. Eğer öyle bir şey olmuş olsa aile onaylamadığı bir ilişkiyi ebeveyn kabul etmez. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Mert de zaten ailesine çok saygılı, anneye babaya çok itaatkar. Anne baba okeyledikten sonra diğer insanların konuşması benim çok da umurumda değil. Ama yakın bir tarih içerisinde barıştıklarını ben size söyleyeceğim. Bakın tarih vereceğim, şu tarihte barışacaklar diye. O tarihte barışacaklar. Allah Allah. Evet. Ya Evet. bu söylediğin çok enteresan ya. Ben sana Evet. güveniyorum sana. Şu an Direkt olmaz. Şu an asla olmaz. Şu an ne olur biliyor musun? O kadar kısa bir süreç ki. Ben bile tanımasam girerim bulurum onları, ulaşırım, söylerim, sizi konuşuyorum. İşte şu magazin programını Bilal Bey'le yapıyoruz. Ben bir astroloğum. Sizle ilgili şunu gördüm vesaire. Gelin yapmayın etmeyin barıştırayım sizi. Neredesiniz buluşalım falan. Hatta biliyorsun ortak dostumuzu çok seven, onun çok seveni var. Bülent Hanım. Mert'e hayran, ölüyor. Bak Bülent Hanım da böyle böyle dedi. Seni alacak götürecek nikah dairesine. Ya o anda bir ters tepki olabilir. Ama çok sağlıklı bir vakit, çok sağlıklı bir zaman değil. Şubat'ın 4'ü itibarıyla canlı bir enerjiyle bu işe varım. Ama şu anda ben yokum. Şubat'ın Yapacaklarsa 4'ünde da şu anda yapmasınlar. Şubat'ın 4'ünde gökyüzünde ne olacak İpek? 4'ü itibarıyla tabii ki bir dolunay bazı insanlara iyi gelir bazılarına kötü gelir. Ama bu arada ben chat'e de sorayım. Mert Kova burcuydu. Kaçında Mert ne zaman doğdu? Kaçındaydı Az Mert'in kaldı. doğum günü? 28 olması lazım değil mi arkadaşlar? Evet 20 evet doğru öyle bir şeydi. Yani bir 28 dakika. olacak. Çarşamba günü. 6 Evet. gün sonra. Çarşamba günü doğum günü var. Doğum Ama günü. ben Mert için ayrı burada kendim evde de diyorum ama o gün yayınım yok ama bir pasta yapıp kendim de kutlayacağım. Kendisine de o kutlarken Instagram'dan atacağım kendisine bunu paylaşımımı. O gün gökyüzü ne olacak biliyor musun? Pasta, Daha pasta, böyle pasta mı keseceksin? Pasta evet kendim yapacağım ona pasta. çok Yeni güzel. bir pasta öğrendim. Çilekli muzlu rulo pasta. Of of Ancak bayılırım. evde bunu yapabilirim. Of Efendim? bayılırım ama çok uzaktasın. Çınarcık'a Yo gelen. yaparım senin için ayıp ettim. Bak haftaya Tamam. lahana dolması saracağım. Bülent Hanım'a götüreceğim. Sana da yaparım ne varmış? Çok teşekkür ediyorum ya. Rica Peki ederim. 4'ü gökyüzünün karmaşıklığının, o pis enerjinin sonlanacağı, yeni bir enerjinin başlayacağı, bazı sonların bizim için hayırlı olacağına ama bazı başlangıçların da çok güzel bir şekilde aynen Mert'le Afra'nın bitişi ve canlılığının başlaması gibi yüksek bir enerjiyle başlayacağına gösterir. Yani ne demek bu? Ciddi olmayan sonlanmaların, Mert Afra gibi, kesinlik kazanmayan, netliği olmayan sonlanmaların şu anda uyuyorlar gibi ama 4'ü itibarıyla gerçekliğini bulacak ve gerçekten canlanacağı bir haftaya giriyoruz. Çözümler o zaman bulunulacak. Aşk enerjilerini birbirlerine gurur yapmayıp dile getirebilecekleri, ifade edebilecekleri ve aynı zamanda birbirlerine sarılıp o enerjileri verebilecekleri, öpüşebilecekleri bir gün enerjisi var 4'ü. O gün itibariyle yapsınlar. O günün öncesi iyi değil. Ben mesela bugün çoğu toprak gruplarına soruyorum. Boğalar, oğlaklar, başaklar. Ben sabahları iyi uyanmıyorum bu dönemde. Ta ki ayın 4'üne kadar da bu böyle olacak biliyorum ben. kim öpüşecek? Kafa karışık. Kim öpüşecek? Öpüşecekleri dediğin Mert Afra Mert Afra sarılacaklar. öpüşecekler, sarılacaklar dedi Şebnem. Evet, bütün birbirlerine olan sevgilerini sarılarak birbirlerine verecekler. Birbirlerine enerji geçirecekler. Evet, İyi, şu iyi anda enerji. küskünlük, kırgınlık, iritedir, uzaklaşmadır. Bakın gözden ne kadar çok zaman uzakta kalırsan, o gönülden, yürekten, kalpten de o kadar uzakta kalırsın. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Ben zaten Bülent Hanım'ın da dediği gibi sonunda baktım ki olumsuz bir şey mi oldu ki olmayacak evelallah. Ben enerji uzmanıyım. Her gün de onlar için bütün çalışmaları da yapıyorum. Yani fırsat bulabildikçe, danışanlarımdan fırsat bulabildikçe yapıyorum. Ama Mert de Afra barışacaklar. Ben de buradan ilk duyuran olayım. Sizden önce ama benden önce davranma. Lütfen benden önce davranma. Sen Davranmam. magazincisin. Ne olur Davranmam. davranma. Tamam. Davranmam. Birlikte konuşacağız. Ama barışacaklar. Barışacak. Hatta 4'ünün enerjisi aşk
enerjisiymiş. Sarılma frekansı, öpüşme frekansı, duyguları beden diliyle ifade edebilme frekansı. Sözle değil. Anlatabiliyor muyum? Buraya Sözle değil, lazım. beden diliyle. Sarılma frekansı, öpüşme frekansı. Bu ne zaman? 4'ünde mi? Şubat 4'ünde mi? 4'ünden sonra. 4'ü ile 12'si arası. 4 Şubat'tan sonra. Evet. Çok büyük bir mutluluk yapacaklar. İnanamam. Bu öpüşme sarılma frekansı Mert ve Afra'yı da kapsayacak mı? Yakalayacak mı? Onlar da bu şeye girecekler mi? Yani bu Bilal abi ben bir şey söylemiştim. Siz belki inandınız, belki inanmadınız. Bu kova burçları biraz böyle çelişkiler içerisinde olan burçlar. Kararsızlıklar yaşayan. Evet doğru, aşkını bir noktada bir yerde tutar ama aşkından çok sosyal çevreye çok itimat eden, arkadaşlara çok önem veren, sosyal yönü güçlü ve özgür ruhlu insanlardır kovalar. Kova burcu enerjisiyle birlikte yay olan Afra'nın enerjisi farklı. Afra başka bir ruh yatkın. Yani başka bir insan ama Mert çok daha fazla sosyalitesi yüksek bir insan. Afra'nın çizgisi, boyutu belli. Mert'i de etkileyen arkadaşları. Bir gün bir yayınımda ne demiştim? Mert kendine gel. Artık bu sosyal çevrenden uzaklaş. Kendine dön. Dedi. Birazcık kendini unutturt. Çünkü onlardan olumsuz enerji alıyorsun. Çünkü senin yaşadığın aşkı ve sevgiyi yaşamıyorlar arkadaşların. Onun için seni kıskanıyorlar ve kendilerine çekiyorlar demiştim. Ve Mert'e bir baktım. Gerçekten nereden duydu, nereden etti? Biri mi söyledi Mert'e bunu? İnanılmaz bir mutluluk. Mert uzaklaştı onlardan. Farkında değil misin? Mert'in ne bir haberi, Mert'in ne bir arkadaş ortamı. Hiçbir şey yok. Doğum gününü merak ediyorum. İlk kutlayan herhalde evde ben olacağım onu. Şimdi sosyal medyadan da yazacağım ona. Doğum gününü kutlayacağım. İnşallah yayınımda da biraz gecikmeli ve rötarlı da olabilir. Yine kutlayacağım. Ben Mert'e bu sene birazcık gerçekten sosyal çevresinden uzaklaşmayı, biraz daha Afra'ya yönelmesi gerektiğini, aşk enerjisinin de yüksek frekansta kavuşumunu diliyorum Mert'e. Akıllan dedim, akıllandı. Hepsinden kopmuş arkadaşlarından. Fark etmedin mi? Tabii. Ve kendisini bir kampa almış. Mert o kadar güzel kilo vermiş, o kadar güzel incelmiş ve yüzü daha da gençleşmiş. Helal olsun, neler yaptı. Kilo yaşlı gösterir insana. Ne kadar yaşlı olursa olsun kilo yaşlı gösterir. Neler yaptırdı kendine kim bilir. Lütfen şimdi Bak şimdi alttan yazmışlar. Yay burcu idare eder. Evet, yay burcu hep tolere eder. Hele bir kova ile birlikteysen. Kova zor bir burçtur. Kova erkeği çok zor bir erkektir. Ama bunun hakkından sadece boğalar gelir. Kova erkeğinin hakkından gelen sadece boğa kadınlarıdır. Yay ise hep böyle mülayim davranarak, ona yumuşak davranarak, onu alttan alarak, onu hiç kırmayarak, incitmeyerek, bütün sevgisini paylaşarak, vererek, dediğim gibi enerjisini katar ve güzel bir şey ortaya çıkarır. Ama Mert ise sorumluluklarını, biraz gençliğin verdiği cehalet de var. Şimdi Mert sadece işine odaklı. Profesyonelce çalışıyor. Anlıyorum. İşine odaklı. Anlıyorum. Ama unutma Mert. Unutma, orada bir Afra var. Mert, sana söylüyorum. Beni dinliyorsan orada bir Afra var. Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Sadece Türkiye değil. Şu yayında bile, Bilal abinin yayınında bana özel olarak yazıyorlar. Belki 90-100 tane anlamadığım dillerde, lisanlarda her gün 100 tanesine translate yapmaktan yoruldum. İnan yoruldum. Oradan cevap veriyorum. Doğru Sizi yurt dışı da izlemiş. Onlar daha hayranlar. Orada başka bir kitlen var senin. Var. Biraz Afra'yla yakınlaş be. İlgilen. Anladın? Çok doğru söylüyorsun. Öpüyorum seni. Kocaman Mert'cim. Öp. Çok doğru. Nilde Manzano sana selam verdi. Geldi Arjantin'den. Özel abonemiz, özel Süreyya Hanım, üyemiz. teşekkür ederim. Nilde Manzano, thank you very much. Ve Dilek Şenyurt da senin bütün söylediklerine katıldığını beyan etti. Özel abonemiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani kendi mesleki alanımda bir şeyler katmak istedim. Evet. Kendi kitlelerim 6. isim çok yüksek olduğu için bunları size söylemek istedim. Yoksa bir magazinci değilim. Sadece dediği gibi Bilal abinin ilk ve tek bir programdır bu. Magazin Astro. Ben
Daha önce görmedim. Çok magazin izlerim ve seyrederim. Hiçbir magazin programında bir astroloğun gelip de magazin dünyasında kimler ünlü, kimler medya önünde, kimler ne yapıyor? Bunları hiç kimse tartışmadı. Onların doğum haritalarıyla, burçlarıyla kimse ilgilenmedi. Evet, yarın Cuma günü arkadaşlar yine İpek Hanım'la birlikte olacağız. Ünlü Harika. magazinci Yarın ama bugün İpek Hanım'la. unuttuğumuz bir konu vardı. Hangisi? Teoman. Var. Kenara koydum. Onu yarın konuşalım. Tamam, Çünkü yarın konuşuruz. Tamam, oldu. Süremiz sınırlı. Yarın yine İpek Canbulat'la birlikte olacağız ve yarın Afra ve Mert'le ilgili çok merak ettiğim, ancak süremiz yetmedi, bir soru var. Onu yarın Evet, soracağım. yarın tekrar sizlerle birlikte Kapatırken- olacağız. Yeni konular, yeni magazin haberleri. Bilal abi çalışır bu akşam. Evet, Bize çalış- onları yarın sunar. Biz de onların doğum haritalarını çıkarırım. Astroloji yorumlarını. Çünkü Doğum haritaları dediğinde bana sen geçen programda söylediğin halde yine sorular geliyor seninle ilgili. Doğum haritasına bakıyor mu? Yıldızname'ye bakıyor mu diye, ne olur bakıyorum evet. Buradan Zaten buradan danışmanlarım da gördüler, buldular beni. adresini Teşekkür ederim. adresini Ne dediniz? bir daha ver. Lütfen adresini Benim bir daha ver. adresim İpek Ünlü Koç. Facebook'ta ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ya da İpek _astro. Zaten bana bunu hani soruyorlar ama Bilal abi beni etiketliyor yayınlarında. O etiketten alıp bana ulaşabilirsiniz. Evet, hem yıldızname bakıyorum hem de astroloji ile ilgili. Numeroloji, isme ait isimlerinizle ilgili de yorum yapıyorum. Ulaşmak isteyen zor değil, ulaşabilir bana. Hepinizi kocaman öpüyorum. Güzel bir hafta sonu yarın geliyor. Bakalım yarın enerjisiyle neler yapacağız, kim bilir. Yarın saat 19'da yine İpek Astro ile birlikte olacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımızı Rica ediyorum. Ben izlediğiniz teşekkür için. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.